Herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün evde kol böreği yapacağız. Hem de böyle çıtır çıtır, böyle sabah böyle işe giderken ya da benim okula giderken börekçilerin böyle önünden geçiyorsunuz ya, alıyorsunuz böyle çayın yanında çıtır çıtır böyle mis gibi bir kol böreği yapacağım arkadaşlar. Siz bile şaşıracaksınız, evde herkes yapabilecek ve inanılmaz pratik bir tarif olacak bence. Herkes yapabilecek evde. Böyle katmeri böyle sallarsın, böyle masaya vurursun ya, o işlemi yapmadan rahat bir şekilde açabileceksiniz hamuru. Şimdi başta malzemeleri gösteriyorum, daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. Malzemelerimi ayarladım. Şimdi tarifin yapılışına geçiyorum. Bir karıştırma kabının içerisine 2 su bardağı un ekliyorum. Üzerine 1 çay kaşığı tuz ekliyorum. Üzerine azar azar su ekleyerek bunu yoğuruyorum. En son ne kadar su eklediğimi söyleyeceğim size ama azar azar eklemekte fayda var. Çünkü benim unumun kalitesiyle senin ununun kalitesi farklı olabilir. Yani kullanılan malzemenin cinsiyle bu değişebilir. Evet arkadaşlar, 1 su bardağı su eklemiş bulunduğum ve istediğim kıvama geldi. Ama herkeste bu değişir. Siz de azar azar ekleyerek bu şekilde bu kıvama getirmeniz gerek. Suyu ekleyip tam hamur kıvamına geldikten sonra 1 dakika durmadan da yoğurdum ve bu kıvama getirdim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu bir parça açıyorum, şöyle görüyor musunuz? Aynen bu şekilde yapmanız gerekecek başta. İstediğim uzunluğa geldikten sonra şöyle belirliyorum arkadaşlar. Bunu 4 parçaya çünkü böleceğim. 4 eşit parçaya bölmekte fayda var. Bu 1, bu 2, bu 3, bu da 4. Ardından bunları tutuyorum. Elimle yuvarlak haline getireceğim ve şöyle göstereyim. Bunun çok kolay bir yöntemi var. Bir tanesini avucunuzun içerisine alıyorsunuz. Daha sonra zemine böyle gezdire gezdire bu kıvama getiriyorsunuz. Hepsini bu şekilde yapıyorum. Şöyle elinizde başta havasını alın. Daha sonra böyle zemine yedire yedire bunu istediğiniz kıvama getirin arkadaşlar. Olay bu kadar basit. 4'ünü de yuvarlak haline getirdim. Şöyle aynı şekilde kabın içerisine tekrardan alıyorum bunları. 4'ünü de aldım bunları. Ve üzerlerini streç filmle kapatıyorum. Bunların daha yumuşak ve rahat bir şekilde açılabilmesi için bu şekilde 1 saat bekletiyorum. Bunlar 1 saat bekledi. Bir kenara alacağım bunları. Çünkü neyle işim şu an? Bir tereyağını da bir kıvama getireyim. Ondan sonra bunlarla işim. Onun için şimdilik bunu bir kenara alıyorum. Tereyağını yanı başıma getirdim. Böyle dolu 2 avuç tereyağı var ve tutuyorum. Bunu başka bir kaba alıyorum. Böyle geniş bir tabağa aldım ve elimizin o şefkatiyle bunu bir parça yumuşatacağız. Elimizin sıcaklığıyla bir rahatlayacak. Bir kendini salıverecek. Daha sonra yapacağım işlemi göstereceğim zaten. Bunu da aynı şekilde hamur gibi yoğuruyorum başta. İlgi ve şefkati gören tereyağını görüyor musunuz? Kendini nasıl da bırakıverdi. Ve ne yapıyorum arkadaşlar biliyor musunuz? Şu hamurun başta bir boyutunu göstermek istiyorum size. Hamurun boyutu bu şekilde ve hamur boyutunda tereyağı yapıyorum. 2 tane yeterli olacaktır bize. Şöyle bir parça alıyorum arkadaşlar. Görüyor musunuz? Aynen bu şekilde bir yuvarlıyorum bunu. Bu boyut bizim için ideal. Ve bunu tutuyorum, ayrı bir kaba alıyorum. Aynı şekilde bir tane daha yapacağım. Aynı boyutta yine hamur boyutunda şöyle tutuyorum, yuvarlıyorum. Çok basit bir işlem arkadaşlar. Şöyle tutuyorum, ne yapıyorum? Yine aynı kaba alıyorum. Bu fazlalık zaten arkadaşlar. Bunu farklı bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Ama bir tane daha hamur çıkaracaksanız bunu da kullanabilirsiniz. Hamurum hazır, tereyağım hazır ve bunları bir birleştirme aşaması var şimdi de. Nasıl yapacağımızı gösteriyorum onu da. Şimdi büyükçe bir tabağın içerisine 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağı her tarafa bir gezdiriyorum böyle. Ardından hamurumu şöyle tabağın içerisine aldım ve hamuru bir parça açıyorum. Hamuru istediğim kıvama getirdikten sonra yapacağım işlem çok basit. Şöyle 2 tane ayırmış olduğum tereyağı vardı ya, bir tanesini alıyorum, bunun içerisine yayıyorum. Bunu da hamurdan bir parça küçük bir şekilde açtım. Ardından diğer hamuru alıyorum. Şöyle elimle bir parça genişletiyorum bunu. Aynı bunun boyutuna getirmem gerekiyor. Elle genişletebilirsiniz. Zaten yumuşacık olmuş arkadaşlar. Bekletmişiz ya. Tam kıvamına gelmiş. Çok iyi açılıyor. Görüyor musunuz? Elle bile açabiliyorsunuz yani. O kıvama gelmiş. Şöyle tutuyorum. Üzerini kapatıyorum. Burada tereyağını bir parça üzüyoruz. Yani hapsediyoruz. Ve kenarlarına şöyle hamurun bastıra bastıra tereyağını içeri kısma hapsediyoruz. Tereyağının dışarı çıkmasına sakın ama sakın izin vermeyin. Onun için iyice bir bastırın arkadaşlar. Evet, bu işlemi de yaptıktan sonra artık üzerine giderek bunu açıyorum. Hemen hemen bir tabak boyutu kadar yapmaya çalışacağım bunu. Tereyağı da iyice yemiş olacak onu. Yani hamur tereyağını bir parça içine çekecek arkadaşlar burada. Yağlı bir hamur elde edeceğiz. Yani burada bize diyor ki börek, ben yağı çok seviyorum. Yağla beni beslersen sana çok güzel bir çıtır çıtır hamur veririm. Biz de böreği kırmıyoruz ve yağla oyunu besliyoruz. Evet, her tarafına yaydım. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Bunun gibi bir tane daha tabak yapacağım arkadaşlar. 2 tane yapacağım demiştim ya. Bu birincisi. Diğerini de aynı şekilde yapıyorum. Onu da başka bir tabağa yapacağım. Aynı şekilde diğerini de yaptım arkadaşlar. 2 tane ne yapmış olduk? Hamur açmış olduk. Bunların üzerine streç filmle kapatacağım. Ondan önce bir parça sıvı yağ böyle fırçamı batırıyorum ve üzerine gezdiriyorum. Dilime gelecek şekilde üzerine bir parça sıvı yağ yedirin bunları. Her tarafına yedirdim. Aynı şekilde diğerini de tutuyorum. Her tarafına yediriyorum bunun. Altı üstü sıvı yağ olmuş oldu yani bu arada. Çok fazla mı? Kesinlikle değil. Bu kadar yeterli. Ve şimdi bunun üzerine streç filmle kapatıyorum.
Evet, üzerlerini de kapattığıma göre 2 saat bu şekilde kendi hallerine bırakıyorum. Bir dinlensinler. Hamurlarım 2 saat bekledi. Bunları açmadan şimdi peynirini hazırlamaya geçiyorum arkadaşlar. Şöyle bir dilim beyaz peynirim var arkadaşlar. Klasik normal beyaz peynir. Ne yapıyorum? Eğer suyu varsa bir parça şöyle suyunu sıkmakta fayda var. Yoksa bu piştiği zaman ne yapacak? Hamurun içerisine ekleyeceğiz ya arkadaşlar. Hamuru böyle hamur şeklinde bırakacak. Pişmeyecek yani. İyice bir suyunu böyle bir sıkalım bunu. Çıktığı kadar, ne kadar varsa bunu göz ardı etmeyin. Mutlaka fazla suyunu süzün. Evet, görüyor musunuz? Bu kadar suyu çıktı ve bunu ayrı bir kaba alıyorum. Peyniri de ayrı bir yere aldım. Peynirim hazır, hamurlarım hazır. Artık hamuru açmaya geçebiliriz. Evet arkadaşlar, dediğim gibi şöyle hamurlarım çok güzel oldu ve ne yapacaksınız? Bunu açarken şöyle olması gerekiyor arkadaşlar. Şöyle büyük bir masanız olması gerekiyor. Küçük bir yerde yapmayın, yoksa hamurunuz kalın kalacaktır. Bunu da istemiyoruz tabii. Onun için böyle büyük bir masada çalışmakta var. Şimdi ne yapıyoruz? Bir tanesini şöyle hızlıca açıyorum arkadaşlar. Açar açmaz bunu ne yapacağız? Masaya ekleyeceğiz ama masaya da ufak bir müdahalede bulunmak istiyorum. Yapışmasın diye. Daha doğrusu zaten yapışacak ama hani böyle orada kalmasın diye. Ne yapıyorum? Şöyle göstereyim. Şöyle elimde çay bardağına sıvı yağ eklemiştim. Böyle tutuyorum. Bir parça üzerine gezdiriyorum. Ardından ne yapıyorsunuz? Tüm masaya yediriyorsunuz bunu. Hiçbir noktası böyle boşluk kalmasın. Her tarafı sıvı yağına yedirsin. Bu arada denizin içi gidiyor tabii. Deliklerden belki yağ akabilir vesaire. Onu düşünüyordum. Valla başka masa yok. Dışarıdaki masayı kullanacaktık ama o da çok tozlu. Deniz bilmiyordu bunu yapacağım. Arkadaşlar bunu böyle elle çıkarmayı bence çok denemeyin. Bir parça şekli bozulacaktır. Ne yapın? Şöyle tutun, ters çevirin. Üstüne 3-5 böyle vurdurun. Zaten elinize doğru akacaktır. Şöyle gösterebilirsin istiyorsan Deniz. Görüyor musun? Elinize gelecektir. Tersten böyle boca edin bunu. Normalde katmer yaparken ne yaparlar? Tutarlar arkadaşlar. Böyle vurdura vurdura açarlar ya. Biz onu yapmayacağız. Herkes evde yapabilecek arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Elinizle şöyle yaya bunu açıyorsunuz. Çok bence basit bir yöntem. Kalın yerlerin üzerine gidin. İnce yerleri bırakın, rahat bırakın. Elinizle şöyle aça gidin. Özellikle dediğim gibi kalın yerlerin üzerine gitmekte fayda var. Zaten bunu belli bir zamana kadar açıyorsunuz. Daha sonra yapacağınız şeyi göstereceğim size. Sonra arkadaşlar belli bir yere açtıktan sonra şöyle tutuyorsunuz. Elinize alıyorsunuz bunu. Şöyle hafiften bir boşluğunu alıyorsunuz ve çekiştiriyorsunuz, bırakıyorsunuz. Gördünüz mü? Bu kadar basit. Sonra diğer tarafından tutuyorsunuz. Aynı şekilde böyle tutuyorsunuz. Bir parça gerdirip kendinize çekiyorsunuz. Dediğim gibi ufak tefek yırtılmalar olacak. Hiç sıkıntı, dert etmeyin. Bu şekilde olabildiğince açıyorum. Görüyor musunuz? Evet, olay budur. Orta yere kalın, ne yapıyorsunuz orta yere? Şöyle tutuyorsunuz, bir hava yapıyorsunuz. Kendinize doğru yine böyle çekiştire görüyor musunuz? İp ince oldu. Bu işlemi yaptıktan sonra peynirinizi tutuyorsunuz. Bir parça şöyle açıyorsunuz. Her tarafına gelecek şekilde ince şeritler halinde şöyle ekliyorsunuz. Boylu boyunca şöyle bir gezdirin arkadaşlar. Her tarafına gelsin. Bunu katlayacağız çünkü. Şöyle hepsine ekledi. Bu işlemi yaptıktan sonra şu uç kısımlar var ya, şu kalın tarafları şöyle tutuyorsunuz. Üzerine kapatıyorsun. Kalın kısımlar var ya arkadaşlar, şu gördüğünüz. Onları buradayken alıyorsunuz. Böyle çekiştire alın çünkü bunlar kalınlık yaratacaktır. Bunu biz istemiyoruz. Onun için şöyle elinizle toparlıyorsunuz. Yani yapmanız gereken şey aslında çok basit. Mümkün mertebe yırtmamaya çalışın. Ufak tefek yırtılmalar olabilir. O da sorun değil. Kenarlarından bunların hepsini toparlıyorum. Üzerini kapattık ya arkadaşlar. Sonra üzerine gidin, böyle çevire bunu kapatın. Böyle dibine gire bunu sarıyorsunuz. Sadece sarma işlemi kaldı. Çok basit bir işlem. Dibine gire bunu çevire sardırıyorsunuz. Hatta bu işlem keyifli bile olabilir. Ben çok keyif alıyorum bunu yaparken. Arkadaşlar tepsiye de şöyle 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum ve her tarafına bunu yediriyorum. Böreği koymadan bu şekilde yapmak gerekiyor. Her tarafına yedirdim. Şimdi böreği bunun içerisine ekleyebilirim. Böreği şu yarısına kadar şöyle katlıyorum arkadaşlar. Sonra diğer yarısından tutuyorum. Ardından da şöyle büküyorum. Şöyle tutup tepsiye aktarıyorum arkadaşlar. Şöyle aralarında ufak tefek boşluklar yapacağım. Şöyle tutuyorum. Boşluklarımı da veriyorum. Böyle çok fazla büyük boşluklar değil. Hafiften böyle boşluk olması yeterli. Bu kadar yeterli ve artık bu pişmeye hazır. Arkadaşlar şeklinin böyle gözüktüğüne bakmayın. Piştiği zaman çok güzel gözükecek. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Altlı üstü fanlı olacak şekilde önceden açtığım fırını bir 10 dakika önceden ısıttım. Derecesini de 190 dereceye getirdim ve hızlıca açıyorum bunu. Şöyle tutuyorum, içerisine aktarıyorum. 20 dakika oldu. Şimdi dışarı çıkarıyorum. Şöyle tutuyorum. Görüyor musunuz şu arkasını? Çok güzel ya. Ve bunu tutuyorum. Şöyle kesiyorum. Hop, kamerada gidiyordu. Şöyle. Arkadaşlar çıtır olmuş. Şuna bakın ya. Gerçekten çok güzel olmuş bence.
Ya o dışarıdan aldıklarımıza çok benzemiş. Birebir neredeyse aynısı. Ve bunu böyle sıcak sıcak yiyeceğim. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadımı yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle tutuyorum. Tadına bakıyorum. Oo. Yok böyle bir şey. Çok iyi ya. Gerçekten çok başarılı arkadaşlar. Şöyle devam edeyim. Oho. Biraz sıcak ama efsane. Arkadaşlar bunu yapmaya bence değer ya. Çok başarılı. Eminim çok beğeneceksiniz siz de. Şöyle devam edeyim. Ya biz bu işi gerçekten ama gerçekten başarmışız arkadaşlar. Bir kere denedin mi sürekli yaparsın bunu. Arkadaşlar ben bunu yemeye devam ediyorum. Bu tarifi mutlaka ama mutlaka deneyin. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.